Washington'a dönmeden önce tabii ki çok soru var. Bütün dünyanın aklında sorular var. Enflasyonu bitireceğim dedi. Kennedy suikastı faillerini, o kayıtları açıklayacağım dedi. İnsanlık suçu listesi diye de adlandırılabilecek pedofili, küçük kız çocuklarına tecavüz zinciri kuran Epstein listesini açıklayacağım dedi. Savaşları bitireceğim dedi. Dedikçe dedi. Bütün bunları nasıl yapacak? Ve tabii ki yani Trump 3 kez suikasta hedef olurken, ikisi girişim olmak üzere, birisinde de yaralandı. Bu süreci zorlukla atlatan Trump'ı yeni döneminde ne bekliyor? Döneceğiz, ana sorula soracağız. Ama öncelikle yeni dönemde dünya ondan ne bekliyor? Ona bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan sıcak bir mesajla "Dostum Trump" diyerek Donald Trump'ın zaferini tebrik etti. Bütün dünyadan tebrikler vardı. Özellikle Ukrayna Savaşı'nın bitmesini isteyen ve ABD öncülüğündeki savaş cephesine gönülsüzce katılan Doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere. Netanyahu da kutladı. Şimdi gelen tebrik mesajlarına bakalım. America has given us an unprecedented and powerful mandate. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi aday Donald Trump zaferini dünyaya ilan etti. Tebrik mesajları birbiri ardına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum dedi. Bu yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor. Daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum ifadelerine yer verdi. En hızlı davranan lider Macaristan Başbakanı Viktor Orban oldu. Daha önce de Trump'a desteğini açıklayan Orban, seçim sonucunu ABD siyasi tarihinin en büyük geri dönüşü diye niteledi. Dünya için ihtiyaç duyulan bir zafer dedi. Biden yönetimiyle kriz üzerine kriz yaşayan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu sonuçtan memnundu. Sosyal medya hesabından "bu büyük bir zafer" diye yazdı. Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönüşünün İsrail ile ABD arasındaki büyük ittifaka güçlü şekilde yeniden bağlılık sunduğunu söyledi. Her defasında İsrail'e yönelik desteğini vurgulayan Trump'ın zaferine yönelik bir değerlendirme de Hamas'tan geldi. Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Trump'ı Biden'ın hatalarından ders çıkarmaya çağırıyoruz dedi. Bu zaferle birlikte Trump'ın savaşı birkaç saat içinde durdurabileceğine yönelik söylemlerinin test edileceğini belirtti. Sandıktan çıkan sonuç Ukrayna'nın geleceği için de kritik önemdeydi. Zira Trump'ın seçim vaatleri arasında Ukrayna'daki savaşı 24 saatte sona erdirme de vardı. Kutlama mesajı yayınlayan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski temkinli bir umut sergiledi. Trump'ın küresel ilişkilerde güç yoluyla barış yaklaşımına bağlılığını takdir ediyorum. Bu Ukrayna'yı adil bir barışa yakınlaştırabilir dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik ortaklığı güçlendirmenin yollarını kendisiyle görüşmeyi beklediğini vurguladı. Ve Rusya, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, seçimler Amerika Birleşik Devletleri'nin iç meselesi diyerek yorum yapmayı reddetti. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev ise Kamala'nın işi bitti, bırakın bulaşıcı bir şekilde gülmeye devam etsin. Özel askeri operasyonun hedefleri değişmeden kalacak ve bu hedeflere ulaşılacaktır ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakımızı güçlü tutmada Trump'ın liderliği kilit rol oynayacak diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer da tebriklerini iletti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise ülkelerimiz arasında dostane ilişkilerin güçlendirilmesi için ortak çaba göstermeye devam edeceğimizden eminim dedi.